Ceyda'cığım. Efendim? Bak yanımda ne var? Ne? Yani gerçekten onu unutmadın değil mi? Aldın değil mi? Sence böyle bir şey unutur muyum? Şu karşımızda gördüğünüz adada meşhur Palm Beach adası. Evler tek tek baktığınız zaman şu anda Amerika'nın en pahalı adası burası. Açarken bile iğrenç. Ceyda tekne kirlenmesin diye izin vermiyor. Çünkü her yer balık oluyor ve kokuyor. O yüzden istemiyorum. Burada boğa köpek balığı var. Daha çok. Tabii ki o da çok tehlikeli. Biz de korkuyoruz bu arada. Sonuçta biz Akdenizliyiz. Yani buraların çocuğu değiliz. Akrep bir şeker ama. Hayır, önemli olan akrebini yemen. Öyle şey olur mu? Ben öyle bir şey hayatta yemem Buğra'cığım. Size bir olayımızı anlatacağım. Anlatma. Veriyorsunuz ya Buğra'ya oy. Zehrini mesela almamışlar değil mi? Zehri alınmış yazıyor da almamışlar mesela. Aradan kaçmış. Daha yemek zorundasın derken iyi. Vallahi yedim. Herkese günaydın. Umarım iyisinizdir. Biz Buğra'yla dün gece teknede kaldık. O yüzden böyle mis gibi deniz havasında uyandık. Biz bir yerlere gittik, çektik videolarımızda ama dedik ki ya biz kendi yaşadığımız yeri gösterelim. Ne yapıyoruz onları gösterip onların videosunu çekelim dedik. O yüzden de bu videoyu sizler için çekiyoruz. Biz hafta sonu ne yapıyoruz? Burada yaşadığımız bölgede West Palm Beach'e yakın Peanut Island var. Ve biz her hafta sonu genelde bu adaya geliyoruz denize girmeye. Normalde beach'lere gidebiliyorsunuz ama bu ada gerçekten muhteşem. Çünkü şöyle de bir olay var. Genel olarak gelgit olayı olduğundan dolayı sular çekiliyor ve büyük bir alan. Sandbar dedikleri burada. Herkes teknesini çekiyor ve suyun içinde yürüyor, oyun oynuyorlar, işte içeceklerini alıyorlar. Köpekler bile geziyor yani böyle kum adacıkları çıkıyor. Herkes suyun içinde takılıyor. O yüzden de çok keyifli oluyor. Ada da çok keyifli. Adanın içini size gezdireceğim ama adanın içinde bizim bildiğimiz hani restoranlar, kafeler falan yok. Sadece bir ada. Adanın etrafında yürüyebiliyorsunuz. Bir de adada Kennedy'nin evi var. Onun da size açıklamasını yapacağız. Onu göstererek anlatacağız çünkü. Eğer yolunuz buraya düşerse ya da bizi izleyen takipçilerimiz bir gün Miami'ye gelirse ya da Miami'de yaşayan insanlar ya da başka yerden buraya tatile gelirseniz Florida'ya bilmiyorsanız mutlaka bu Peanut Island'da bir gününüzü ayırın. Ceyda'cığım. Efendim? Bak yanımda ne var? Ne? Yani gerçekten onu unutmadın değil mi? Aldın değil mi? Sence böyle bir şey unutur muyum? Bu arada arkadaşlar Bir ankete bakalım. Biraz kenara kayar mısın? Bir önceki videomuzda biliyorsunuz Kapalı Çarşı videosunda hediyeler almıştık ve sonunda akrepli şekeri yiyecektik. Hangimizin hediyeleri güzelse ve bunda sizler karar verecektiniz. Şekil A'da göstereyim, bakın şu. Ben de bir anketi göstereyim istiyorsanız. Akrep var. Ankette neyiz? Ben hep unuttum biliyor musun? Kim önde, ben mi? Tabii. Bu insanlarla birlikte %42 sen, %58 ben kazanmışım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hepinize birer tane akrepli şeker yollayacağım. Sen söyledim kazanacağım diye, böyle belliydi. Ben %100 bu oyunu kazanacağım. Videonun sonunda şimdi seni buna yedirip günümüzü mahvetmek istemiyorum. Tartışma çıkabilir çünkü. Ama videonun sonunda şu günü bir güzel bir geçirelim. Videonun sonunda afiyet olsun. Bence sen o şekeri sakla, belki denize düşer. Kaybolur. Güneşte kalır, erir. Değil mi arkadaşlar? Yeri biliyorum. Evet, o zaman şimdi bir sabah daha çok erken 8:30 bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra marketten de suyumuzu falan alalım. Kahvaltımız burada. Suyumuzu falan alıp gelelim. Tamam. Adaya gidelim. Kahvaltıya gidiyoruz. Ondan sonra adada görüşürüz. Miami'ye geldik. Burası okyanus çıkışına çok yakın olduğu için çok büyük balıkçı tekneleri var. Buradan Bahamalara gidiliyor veya Atlantik Okyanusu'nda balık tutuyorlar. Bakın çok güzel bir ortam var. Amerikan kahvaltısı, yani daha doğrusu ben yumurta tercih ettim, bildiğiniz omlet tercih ettim. Birazcık böyle fast food'a dayalı bir kahvaltı kültürleri var. Tabii bizim o kahvaltı kültürümüz yok. Ben de bunların içlerinde en yiyebileceğim şey omlet ve meyveydi. O yüzden şu an kahvaltı yapacağız. Ondan sonra tekrardan marineye gideceğiz ve dediğimiz gibi adaya gideceğiz. Sailfish Marina hem otel hem marina hem de içerisinde 2-3 tane restoranı var. Acayip tropik bir yer. Bakın şurada çok güzel bir barı var arkamda. Buna Tiki Bar deniyor. Bu üstüne palmiye ağaçları
ağaçlarının yapraklarından, kurumuş ağaç yapraklarından yapıyorlar. Burada çok fazla yerde bunlar var. İnsanlar evlerine falan da yaptırıyor. Okyanus çıkışı burada çok yakın olduğu için çok popüler bir yer burası. Bizim marinamız da tam karşıda, koyun öbür tarafında. İki marinanın arasında Peanut Island dediğimiz ada var. Peanut Island, o West Palm Beach'e giren kanalı kazarlarken çıkan kumlardan aslında ilk başta kumları buraya koyuyorlar. Daha sonra üstü yeşilleniyor. Hikayesini anlatacağım. Müthiş bir doğası var. Burada çok fazla gelgit var. Dolayısıyla okyanusu içeriye girerken deniz gerçekten çok güzel oluyor. Su dışarıya çıkarken, sular alçalırken de kanaldan su geldiği için suyun rengi biraz bunalıyor. Bugün biraz ortalama bir gün. Gelgit çok az ve su şu anda dışarıya çıktığı için birazcık hafif su böyle kahverengimsi. Dolayısıyla acele etmiyoruz. Öğleden sonra su çok güzel olacak. Okyanus içeriye girmeye başlayacak. Biz zaten onu yakalıyoruz. Suyun kötü olduğu günler buraya gelmiyoruz. Ya tekneyle geziyoruz. Su güzel olduğu zaman da telişkomuzu da buraya getirip burada denize giriyoruz. Biz de eskiden bir balıkçı teknemiz vardı. Onunla balığa çıkıyorduk. Şu anki teknemizde çıkmıyoruz. Ceyda tekne kirlenmesin diye izin vermiyor. Çünkü her yer balık oluyor ve kokuyor. O yüzden istemiyorum. Şimdi Ceyda İstanbul'dayken ben bazen Çünkü çıkıyorum. onları sonra ben temizliyorum arkadaşlar. Buğra temizlemiyor. Yo, ben gayet de temizliyorum. Ama sonrasında tekne birazcık kötü kokuyor. Eski teknede hani daha çok balık yani balık tutmaya müsait bir Balıkçı tekneydi. teknesiydi zaten. Balıkçı teknesiydi. O yüzden hani o kadar var. Şimdi burada bir tık daha farklı. Ceyda varken gitmiyorum. Ceyda yokken bu tekneyle de balığa gidiyorum. Duydun mu? Ne duymadın? Video izleyince duyarsın. Ne dedin? Anahtarı alır mısın? Duymadım. Ne söyledin yine arkamdan? İzlersin videoda. Bir saniye. Anahtarımız yok mu? Anladın mı? Bir dakika, teknenin anahtarını mı anlamışız? Senin çantanda herhalde. Arabada galiba. İzleyeceksin. Evet, ufak bir kriz yaşıyoruz. Şöyle mayonezi size göstereyim ben de bu arada. Normalde burası adanın iskelesi. Gelip teknenizi koyabiliyorsunuz ya da kiraladığınız teknelerde adanın içine geçmek için. Şurada gördüğünüz sular var, yani su kısımları. Buradaki alanlara deniz ineği deniyor burada. Manati dediğimiz deniz canlısı. Buraya geliyorlar genelde. İnşallah görürüz de gösterebiliriz. İnşallah böyle genelde geliyorlar çocuklarıyla. Belli bir dönemlerde daha çok oluyor burada. O yüzden hatta o dönemlerde burada onları beslemek falan yasak. Çok tatlılar ama. Bu bölümün haritası bu. Kennedy'nin sığınağı buradan giriliyor. Şu arkada gördüğünüz bina eski sahil güvenlik binası. Burası da kayıkhane. Şu bina. Bahsettiğim okyanus çıkışı da şurası. Bakın buradan su içeriye giriyor ve bütün buraları tertemiz yapıyor su içeri girerken. Şu karşımızda gördüğünüz adada meşhur Palm Beach adası. Amerika'nın en pahalı posta kodu. Bu ne demek? Yani evler tek tek baktığınız zaman şu anda Amerika'nın en pahalı adası burası. Ev almak isteseniz dahi alamıyorsunuz. Adanın yönetiminden onay almanız gerekiyor. Normal şartlarda şu an buradan atlamak yasak ama atlıyorlar gördüğünüz gibi. Bu da sanki havuz gibi oluyor. Ufak bir lagun burası. Evet, havuz yani. Ufak bir lagun işte. Böyle mangal alanları var. Evet, böyle mangal Bu alanların dışında mangal yapamıyorsunuz. Burayı herhalde kiralamışlar, yoga yapıyorlar. Ceyda senlik işler bak bunlar. Evet. Ben katılayım bir. Yok. Deniz burada gerçekten o kadar güzel oluyor ki biz bazen buradan Instagram'a da resim koyuyoruz. Burada yaşayan arkadaşlarımız bile siz neredesiniz diyorlar. Çünkü okyanusun hiçbir zaman buranın suyu kadar sakin ve güzel olma şansı yok. Bugün biraz şansımıza akıntı dışarıya doğru çıktığı için baktım Ama bir şey söyleyeyim. baktığımız bir grafik var. O grafiğe baktık. O grafiğe göre çünkü su dışarı çıkıyor şu anda. Su dışarı çıktığı için azalmış normal. Anlatacağım onu Ceyda. Su dışarıya şu anda çıktığı için su hala o kadar temiz değil, bulanık biraz ama 2'den sonra 3'ten sonra içeriye girecek. Eğer o saate kadar burada kalırsak cam gibi bir su göreceksiniz. Mesela şu anda bakın su buralara kadar geliyor. İzinden belli zaten. Burası böyle göl gibi oluyor. Orada da fotoğraf çekenler var. Burası da çok keyifli oluyor. Ya burada denize girilmiyor. Normalde burada gelip insanlar fotoğraf çekiyorlar.
Hafta sonu insanlar tekneleriyle buraya geliyorlar. Tabii hafta sonu çok kalabalık oluyor. Adanın bu tarafları adanın sakin yerleri. Öbür tarafları biraz daha böyle müzikli falan. Her tekneden farklı bir müzik çalıyor. İzmir fuarı gibi oluyor. Aslında şimdi adanın ön tarafına gideceğiz. Bu arka tarafı ve iç kesimi size burayı göstermek istedik. Ön tarafında da denize giriyorsunuz. İşte kumsalda takılıyorsunuz, beach'te takılıyorsunuz. Bir de şimdi şeye gideceğiz. Adanın ön tarafına, tam okyanusa bakan tarafına dalga kıran gibi büyük taşlar, kaya gibi taşlar bırakmışlar. Oralarda ciddi bir doğal yaşam var. Bayağı bir tropik balıklar var. İnşallah şansımıza şnorkelle dalıp size göstermeye çalışacağız. Bir de şöyle bir şey merak edebilirsiniz. Köpek balığı var, nasıl yüzüyorsunuz? Evet, köpek balığı var ama bu biraz iç kesimde ve çok sular sığ olduğu için, çekildiği için insanlar çoğu suyun içinde. O yüzden böyle çok rastlamadık. Yani biz duymadık hiç bu tarafa geldiğini. Belki bir kere gelmiştik. Yok, geliyor, var ama şöyle, burada zaten Florida'da beyaz köpek balığı yok. Great White Ya bu denilen. bölgede ama daha Burada girebiliyorsun. boğa köpek balığı var. Daha çok. Tabii ki o da çok tehlikeli. Biz de korkuyoruz bu arada. Sonuçta biz Akdenizliyiz, yani buraların çocuğu değiliz. Ama o kadar su temiz ki bizden önce biri görür herhalde diye düşünüyoruz. Genelde de böyle bir iki tekne geride durmak istiyorum ki bizden önce başkası görsün, köpek balığını bağırsın diye. Size bir olayımızı anlatacağım. Anlatma. Anlatacağım. Veriyorsunuz ya Buğra'ya oy. Şimdi Buğra'yı size anlatıyorum. Verir misin lütfen? Anlatma. Öyle bir şey yok. Var. Bir gün Buğra'yla beach'e gittik böyle. O sırada hadi gel dedik, suyun içinde tenis oynayalım. Buğra da böyle hani çok ayağına falan balık değdiğine falan hoşlanmaz ve hani bir tık da korkar. Ben dedim tamam, su tarafında kalabilirim. Yani derin tarafta kalabilirim. Sen daha sığ tarafta kal dedim. Sonra bir anda Buğra beni böyle suya itti. Ve arkasına bakmadan koştu gitti. Ben ilk anlamadım. Şaka yapıyor falan. Bir şey yok. Var. Şaka yapıyor falan zannettim. Dedim ki niye beni suya itiyorsun dedim. Ondan sonra ya ayağıma bir şey değdi, balık geldi, köpek balığı geldi zannettim dedi. Öyle bir şey Ve olabilir mi? gerçekten İnanıyor musunuz bu hikayeye? Böyle bana bir 5 dakika böyle bir sessizlik geldi. Bunu yaptığına inanamıyorum. Hani dedim, Öyle bir insan şey yok. Beni de uyarır ya, böyle bir şey koş der. Beni atıyor. Ya Öyle bir şey yok. Ya var. Gerçekten Böyle bir bunu hikaye sizce yaptı. gerçek midir ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten yaptın lütfen. Tribünlere oynama. Kime oy verdiğinizi görün arkadaşlar. Evet. Öldük. Hava 32 derece falan şu anda. Bittim yani. Gerçekten çok yoruldum. Denizin öbür tarafına gidiyoruz. Hem denize gireceğiz hem o tarafı göstereceğiz size. Bakın böyle, bu çok güzel bir şey. Evet. Tiki var. Kiralıyorsunuz bunu. İçkinizi içiyorsunuz. Yemek var. Yemek veriyorlar. Tekneniz yoksa bunlarla da takılabiliyorsunuz. Burada sular çok sığ. O yüzden bu tip adalarda büyük tekne göremiyorsunuz. Biz de tali olduğu için odası olan bu tekneyi seçtik. Burada şöyle bir problem var. Florida'da tatlı suyla karıştığı için deniz suyu, teknelerin altı çok kötü oluyor. 3 haftada bir dalgıç geliyor bizim teknemizin altını temizlemeye. O yüzden böyle dıştan takma motorlu tekneler burada daha revaçta. Çünkü teknede olmadığımız zaman motorları kaldırıyoruz ve bir zarar gelmiyor. Altında çok ciddi yosun kaplıyor, midye kaplıyor falan. Ay. Bu hem teknenin performansını etkiliyor hem de sağlığı açısından teknenin çok kötü bir süre sonra. Çünkü onlar teknenin altına zarar veriyorlar. En azından motorlara zarar gelmesin diye böyle dıştan takma motorlar Florida'da bence olmazsa olmaz. Hiçbir zaman normal motorlu bir tekne alamayız burada. Sonunda çapamızı attık. Şimdi böyle hafif atıştırmalık. Böyle marketlerde sebze tabağı satılıyor. İçinde böyle sosuyla. Biz genelde alıyoruz. Böyle kraker gibi bir şey alıyoruz. Böyle domates sosu var. Böyle hafif atıştırmalıklarla bunu yapıyoruz Buğra'yla. Bazen karada Buğra mangal yakıyor. Genelde üşeniyoruz, bir iki kere yaptık. Genelde böyle ufak Sıcakta zor oluyor. aperatif şeyler getiriyoruz ya da sandviç falan getiriyoruz. Bu arada bir iki tane tekne var burada. Pizza satan bir teknemiz var. Bir tane de bir Küba restoranının bir teknesi var. Empanada falan getiriyorlar veya Küba sandviçleri getiriyorlar. Onlardan da bazen alıyoruz, yanaşıyorlar, arıyoruz telefonla. Teknenin yerini söylüyoruz, gelip alıyorlar. Denizin düzelmesini bekliyoruz. Şu arkada gördüğümüz kayalıklardan bahsediyordum. Birazdan oraya gidip şnorkellerle gideceğiz. Bu arada inanılmaz kalabalık. Yani çok uzun süredir bu kadar kalabalık görmemiştim. Bu ada artık iyice keşfedildi. Keşke bu kadar keşfedilmeseydi. Biz de şimdi burada göstererek daha da fazla keşfedilmesine vesile oluyoruz. 10 senedir biz burada yaşıyoruz biliyorsunuz. 10 sene önce geldiğimizde burada 50 kişi vardı, yoktu. Şu anda inanılır gibi değil. Herkes burayı öğrendi. Ve eski tadı yok bence artık yani. Lafını kesiyorum çünkü geçiyor bak. Pizza botu bu arkadaşlar. Böyle iki tane
İki tane Çok yaşlı şeker amca. bir amca kullanıyor. Onlar böyle pizza dağıtıyor. Arıyorsunuz işte şuradayım buradayım deyip. Pizzası da çok güzel. Bana göre hem benim araştırmalarım ve benim bugüne kadar gittiğim bu adacıkların en güzeli Peanut Island. Evet. Bu deniz gerçekten 10 numara. İnşallah bugün size o denizi göstereceğiz. Şu an biraz rengi böyle koyu ama böyle masmavi oluyor. Zaten çoğu zaman fotoğraf koyuyoruz Buğra'yla biz. Mavi oluyor. Misafirimizi davet etsek. Evet. Ya Deniz yağmur kötü oluyor. yağıyor. Ya yağmur yağıyor ve deniz kötü oluyor. Ya Şimdi deniz video kötü çekmeye oluyor. geldik. Bugün de deniz kötü. Kennedy'nin sığınağı olduğunu bahsetmiştim size. Kennedy Soğuk Savaş döneminde Palm Beach Adası'na geliyor. Palm Beach Adası'nda bir malikanesi var. Fakat tabii ki güvenli değil. Küba'da biliyorsunuz buranın hemen altında. Buraya çok yakın. Ve bu adanın içine Kennedy ailesi için bir sığınak yapıyorlar. Sığınağa gelip denetliyor ama hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmıyor. Bir nükleer tehlike olmadığı için. Soğuk Savaş döneminde yapılmış bir sığınak var burada. Şimdi restorasyon yapılacak ve çok yakında müze olarak açılacak. Biraz evvel size bu arkamızdaki kalabalığı göstermiştik. Normalde bu kayalıkların orada denize girmek için burada durduk. Bizim durduğumuz yer burası değil. Biz şu anda adanın batı yakasındayız. Normal şartlarda adanın doğu tarafında duruyoruz. Hem rüzgarı biraz daha çok kesiyor. Farkındaysanız bayağı bir sallanıyoruz burada. Orada duruyoruz. Kayalıklarda yüzelim diye. Bu tarafta durduk ama su bir türlü istediğimiz gibi düzelmedi ve maalesef bu sefer denize giremeyeceğiz. Size bu kayalıkların içerisindeki, etrafındaki balıkları gösteremeyeceğiz ama çünkü beklemek istemiyoruz daha fazla. Kızımızı yalnız bıraktık evde. O yüzden Taliye'yle zaman geçirmek istediğimiz için eve döneceğiz. Dönerken de normalde tekneyle durduğumuz yerleri ve etrafı tekrar göstererek Ceyda belki anlatır. Öyle marineye doğru geri döneceğiz ve Ceyda akrepli şekerini yiyecek. Değil mi Ceyda'cığım? Hayır. Hayır diyor. Ama olmaz öyle bir şey. Shuttle dediğimiz böyle tekneler. Orada şurada iskelede insanlar onları almaya gidiyor. Tekrar adanın öbür tarafına götürüyorlar. Buraya da geri bırakıyorlar. İşte adaya gelmek istediğinizde buraya bırakıyorlar. Evet, şimdi Sandbar dediğimiz yere geldik. Bakın insanlar suların içinde. Adanın kenarına da park ediyorsunuz. Teknelerinizi orada bir sürü giriyorsunuz. Burada da bakın denizin tam ortasına park ediyorsunuz. Yani çapa atıyorsunuz ve insanlar gördüğünüz üzere suların içinde. Bakın orada köpek falan da yürüyor. Çocuklar yürüyor. Acaba ben şekeri denize mi atsam arkadaşlar? Ne diyorsun? Ceyda'cığım, gözünü seveyim yani. Bir şey yaptık, cezanı aldın, çekeceksin yani bunun cezasını. Tamam peki. Yapmasaydın o zaman, ben yeseydim yerdim. Ben kaybetseydim yerdim. Peki. Sen de bir şey söylemek ister misin? Kapanışı ben sonra yapacağım, şekerden sonra. Çünkü sana oy verdiler, seni seçtiler. Bir teşekkürlerini sunarsın artık. Aynen. Marina'ya geldik, tekneyi yıkadık. Almadık mı hakikaten? Anladım diyorum. Ceyda teknenin, arabanın anahtarını almamış. Sabah teknenin anahtarı kayıptı. Şimdi arabanın anahtarı. Kameranın pili bitti. Deniz düzelmedi. Öyle enteresan bir gün yaşadık ki. Bu arada Ceyda şekeri yemeyeceğim diye bayağı diretiyor. Nasıl yedireceğim bilmiyorum. Çünkü bu kadar insan oy verdi Ceyda'cığım. Olur mu öyle şey? Yarışma yaptık. Ayıp olur izleyicilerimize diyorum ama gerçekten çok fena. Ben de olsam o örümceği nasıl yerdim bilmiyorum yani. Örümcek diyorum, akrep. Yani ben de yemeyebilirdim biliyor musunuz onu gördükten sonra o kadar kötü ki. Hatta ben kesin yerdim falan diyorum. Hatta birazcık ben de ısırayım istiyorsan diyorum onu yüreklendirmek için. Geldim şimdi yanına. Ama çok cesur bir şekilde örümceği yemeye, akrepli şekeri yemeye karar verdi. Evet Ne diyor, yiyeceğim diyor. arkamda? Öyle değil mi? Yok. Çok cesur bir şekilde helal olsun. Ben bu senin cesaretine hayranım. Evet ben dedim Ceyda'cığım istiyorsan yeme dedim. Olur mu öyle şey ya dedi. Biz dedi izleyicilerimiz ayıp olur dedi. Bu kadar insanlara oy verdiler, seyrettiler. Bunu bekliyorlar dedi. Tebrik ediyorum seni. Çok cesur bir eşim var. Gurur duyuyorum eşimle. Evet. Öyle bir şey Şimdi değil. arabaya gidiyoruz. Kameranın pillerini arabada unutmuşuz. Şimdi yani bakın teknenin anahtarını arabada unuttuk. Arabanın anahtarını teknede unuttuk. Kameranın pillerini arabada unuttuk. Böyle bir şey olamaz yani. Hello. Evet şimdi gidiyoruz bakalım şeker yemeye. Evet artık eve dönme vakti. Eve dönüyoruz. Allah'ım unutmuyor. Gerçekten unutmuyor. Sürekli şeker ya. Bunu da kapatacağız videoyu dedik. Çok yoruldum ben bugün. Çok üzüldüm. Denize giremedik.
Hayır, bugün giremedik. Çok kötüydü deniz. Yani hoşumuza Yani renk olarak hani yine herkes giriyordu denize ama biz size o mavi rengi göstermek istiyorduk. Ki zaten dedik ki dalışta yaparsak da balıkları çok göremeyiz çünkü su berrak değildi bugün. Açarken bile iğrenç. Nereye koyayım? Arabayı kirletmeyeyim Bakın hiç. challenge'lar yaparız, acı yeriz, bir yerden atlarız, zıplarız, hoplarız. Ama böyle şeyleri challenge yapmayalım. Aa, çok güzel kokuyor ya. Bakın. Yaban Mersinli yazıyordu. Tamam yedin işte, ben de onu yapacağım. Tamam, o zaman böyle bir kere Hayır böyle ya. yaptığımda yemiş oluyorum. Hayır. Akrep bir şeker ama. Hayır, önemli olan akrebini yemen. Öyle şey olur mu? Ben öyle bir şey hayatta yemem Buğra'cığım. O zaman niye challenge yaptık? Ben yapmadım, siz yaptınız. Bir şey soracağım Ceyda. Bir daha eğer onu yemezsen challenge yapma. Bak böyle yedim bak. Tamam yedim. Yani şuna çatır çatır şekeri bitirip içinden çatır çatır ben onu yiyemem. Ben bunu yersem beni hastaneye götürürsün. Ay bacakları falan var, elleri yiyemem yani. Zehrini mesela almamışlar değil mi? Zehri alınmış yazıyor da almamışlar mesela, aradan kaçmış. Düşünsene. Ceyda ben bunu yiyeyim ya, ayıp olmasın izleyicilere. Sen de var ya, sen de kendine böyle koca yürekli adam ya dedirtmek Ya için. ne koca yürek ne koca yürek. O zaman bir şey söyleyeceğim. Şurada kıralım şekeri, direkt akrebe ulaş. Ona ulaşana kadar zaten videoda zamanımıza yetmez. Nasıl kıracaksın ki? Şunun şurasıyla kırayım mı? Temiz mi? Kırılmaz. Kırılır. İyi. Dene. Bir şey söyleyeceğim. Bak şöyle deneyeceğim. Ha, içine sokup pat şey yapacaksın. Çünkü ben... Sahanda şeyde döveceksin yani. Sarımsaklıkta dövmeye humus yapacaksın yani. 2000 years later. Bir daha şekeri kırmayı becerdi. Akrebin kafası gitti. Gövdesi kaldı. Ben yiyeceğim. Ya Buğra, yemin ediyorum hep tribünlere oynuyorsun, hep tribünlere oynuyorsun. Ayıp ama birimizin yemesi lazım. Yani o kadar yarışma yaptık. Ben yiyemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gerçekten challenge yaptık ama ben şu akrebi yiyemeyeceğim. Bana da hak verirsiniz. Eğer ben yerim, ya nasıl yemediniz Ceylan derseniz gerçekten her birinize gönderirim. Video izlerim tek tek. Hepinizden video izlerim o yediğiniz akrebi görmek için. Ya şöyle Şekeri yiyor gövdesi bu kaldı. arada. Ben şu an şeker yiyorum. Gövdesi kaldı. Dokunuyorum önce bir. Yiyeceğim, ayıp olmasın yiyeceğim. Dur. Şekerin içinde. Ne yapacağım? Birazcık koparayım. Bacakları yerde yer misin? Yapamıyorum. Ha, ne oldu bana yiyeceği daha yemek zorundasın derken iyi. Vallahi yedim. Çok iğrenç. Tadı var. Ay, bir böcek tadı tabii ki. Ne tadı bekliyordun? Limonlu kek tadı mı? Hemen su var mı arada su? Yok. Dur tamam. Abartmaya gerek yok. Terledin Buğra, yemin Terledim. ediyorum terledin. Ya akrep yenir mi arkadaş ya? Bakmak istemiyorum ya fazla. Çok Koca kötü. yürekli adam ya, akrebi. Bir de şeyini yemişsin. Aynen. Yani kabuğun içindeki o böyle kıvamsız Midesini bir falan şey. yani. Midesini, ay. Tam gövdesinin ortasını yedim. Ya ellerini yemeyi tercih ederdim çünkü şey gibi işte ne bileyim istakoz gibi falan filan yani. Bak elleri şey gibi. Ya yenmeyecek bir yerini yedim yani bildiğiniz gövdesini yedim. Yani yedim dediğimde şu kadarcık bir parça koparttım ama o bile bana yetti. Allah biraz daha. Hayır hayatta midem çok kötü oldu. Yani midem değil. Hayır bir tat aldım mideme bir şey olmadı ama psikolojik olarak çok yıprandım. Evet. Neyse arkadaşlar yiyemedim. Gerçekten Buğra'yı da gördüğünüz gibi. Neyse ben daha cesaretli. Bu cesaretten dolayı takdir ediyorum. Hanım onu yemesin diye ben yedim. Kendimi feda ettim. Gerçekten seni bu cesaretten dolayı tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Gururumuzsun. Akreplerin gücü adına. Yılanların Öcü diye dizi çekmiştim. Sen de akreplerin gücü diye. Akreplerin gücü. Arkadaşlar bugün size adayı gezdirdik. Daha göstereceğimiz yerler vardı ama denize giremediğimiz için, denizden keyif almadığımız için biz de eve erken dönmeye karar verdik. Denizin düzelecekti. Bir ek şu anda düzelmiştir ama kızımızla olmak istediğimiz için eve dönüyoruz. Teknede daha çok video çekeceğiz. Çok güzel evler var denizden görülebilen kanallardan. Dediğim gibi bu kanal Miami'den New York'a kadar çıkıyor. Tabii ki biz New York'a kadar gitmeyeceğiz ama 2-3 gün mesela bir perşembe akşamı tekneye atlayıp denizden Miami'ye gideceğiz. Yarı okyanus, yarı kanaldan gideriz. O yolda neler bekliyor? Neler bekliyor? Miami'de kalacağız. Miami'yi denizden göstereceğiz size. Buraları denizden göstereceğiz. Bambaşka tabii ki denizden görmek. Bu arada lafını kesiyorum burada. Lafımı akreple kesiyorsun. Lafını akreple kesiyorum. Lafını akreple böldüm. Lafını balla akreple böldüm. Şöyle biz de yani arabayla Miami bize
50 dakika uzaklıkta ama denizden 2 2 saat çünkü sürüyor. Ve evden marina yarım saat kuzeyimizden. Aynen. Bir de şöyle bir durum var. Biz Buray'la hep gitmeyi niyetlendik. Gidemedik hiç. Aslında bu yolculuğu hem sizler için yapacağız hem de bizim için bir ilk olacak. Evet. Kamp yapacağız bu arada. Teknede kaldığımız, teknede yemek yaptığımız videolar olabilir. Kampı çekeceğiz. Tabii. Kamp ama mesela West Palm Beach'e gidip bir akşam demirleyip şehrin ışıklarında uyuyabiliriz falan filan. Böyle onları da çekeriz. Akşam nasıl gözüküyor denizden falan. Güzel olur yani. Çünkü hem şehir var burada hem deniz ayrı. Yani şehrin içinde yaşıyorsunuz denizi. Kafeler, barlar falan. Keyifli yani. Bize öneri verebilirsiniz. Ya bunu yaparsınız, bunu işte kazanan ya da kaybeden şunu yapsın diye önerileriniz olabilir. Biz bunları not alırız. Bakın Ceylan nasıl yaptı mesela, akrebi yedi. Akrebi ben sunmadım. Bunda lütfen arkadaşlar. Bunda haklıyım. Böyle bir çamur yok. Ama sen yedin. Neyse videomuzu artık kapatalım. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım evlerinize bir nebze de olsa böyle neşe katıyoruzdur. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bol bol kalpler, yorumlar yazmayı unutmayın. Bu arada yorumlarınıza ben cevap veriyorum gerçekten. Hepsini tek tek okuyorum. Yetişebildiklerime cevap veriyorum. Bazen kalp koyuyorum size. Bu yorumlar beni çok mutlu ediyor. O yüzden de hepinizi çok öpüyorum. Akrepli öpüyorum hepinizi. Bye bye.